Görmüş olduğunuz bu cami bahçesinde çınar ağacının olduğu düşünüldüğü için Çınarlı Camii adını almış. Canın çıkar makarnadan okursan. Bir akşam çıbık makarna, bir akşam düdük makarna. Ben ne yapayım böyle okumayı? Zengin Rum evlerin altı komple sağlam. Yani su. İki kapı görmeniz mümkün. Bir tanesi burada gördüğünüz gibi cümle kapısı iken diğeri ise daha küçük bir kapı olan eşek kapısı. Gelelim Ayazma'ya. Öncelikle Ayazma nedir? Şifahane, hastane. Peki bu hastane nasıl kullanılıyor, nasıl oluyor? Hristiyanlıkta kiliselerin yanına ek olarak bir şifahane dediğimiz yer kuruluyor. Burada genellikle şifalı sular olduğu düşünülen sular bulunuyor. Ve insanlar bu şifalı sularda kendilerini şifalandırdığını düşünüyor. Resimde görmüş olduğunuz gibi şifa arıyorlar. Gerek kutsal suyu içerek arıyorlar, gerek üzerine dökerek arıyorlar, gerek kutsayarak arıyorlar. Ve bu şekilde karşımıza çıkıyor. Burası da Ayvalık Ayazması denilen yer. Teşekkür plaketi var. Ayazma'nın yapımında büyük katkısı olan Çiroslu bir kaptan, Mihalis Papazis. O burayı yaptırdıktan sonra ona teşekkür babında yapılıyor. Genellikle bu tarz yerlerde zaten burayı yapan baniler için teşekkürler sunuluyor. Şu an görmüş olduğunuz bu mekan afetlerle kaybolmuş. Daha sonraki süreçte 16 yaşındaki bir kızın gördüğü rüya ile ortaya çıkıyor. Şu an gördüğünüz gibi sadece yüzünü değil, günahlarını da yıka yazan bu su hala günümüzde aktif olarak içilebiliyor ve şifa verdiğine inanılıyor. Sadece yüzünü değil, günahlarını da. Rotamıza devam ediyoruz. Mekanın adı neden şeytan? Büyük dedemizin almış olduğu lakap. O neden şeytanın lakabını almış biliyor musun? Çok yaramaz bir şey. Hani derler ya cin gibi çocuk, afacan Evet. çocuklara. O da seni gidi şeytan diyorlar. O şeytan kalıyor üstünde. Emin olmuşsun Halil'in gibi. 50 tane Halil var. 100 tane Halil var. Evet. Hangi Halil ya şeytan Halil? O zaman soyadları da yok ya. Hı hı. Evet bir tek intikal ediyor işte. Kahve kimin kahve? Şeytanların kahve, şeytanın kahve. Şimdi ismim Mustafa. Mustafa desen hayvanında. Kimse Adamın bilmez. diyecek tek kelime hangi Mustafa? Şeytan Mustafa dersen hadi buna söylemeyin. Artık öyle bir şey kaldı üstümüzde. Ama süper olmuş Yani gerçekten. 75 yıldır bizde kahve. Yani içeri girer girmez zaten dikkati çeken ilk şey müze gibi olmuş abi. İçeri Aynen. gerçekten Ya şey biz yapmışsınız. babamla yıllarca emeğe tabii. Yavaş yavaş. 3-5 fotoğraf derken işte en son kütüphane köşesi oldu orada. Kitaplığımız oldu. Fotoğraflar, eski mahalle insanları, çekilen dizi filmler var mesela. Onların fotoğrafları. Öyle güzel bir ambiyans oldu burada. Çok güzel olmuş. Elinize kolunuza Sağ ol, sağlık. teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Zaten ben Ayvalık'a geldiğimde kime sorsam nereye gidelim ne yapalım diye direkt şeytanın kahvesine Evet, gidip sağ orada olsunlar. kaynar için, Kaynar koruk orada suyu mesela. koruk suyu için dediler sürekli. Aynen. Böylelikle size de tanışmak güzel oldu Sağ ol, açıkçası. Çok teşekkür teşekkür ederim. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Ayağına sağlık.
Taksiyarhis Kilisesi. Çok muhteşem bir yapı ve çok güzel süslemeler karşımıza çıktı. Ayvalık'a geldiğinizde Taksiyarhis Anıt Müzesi diye arattığınız zaman buraya çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Müze kart geçerli. Aynı zamanda öğretmenler de yine kendi müze kartlarıyla, öğretmen kartlarıyla giriş yapabilirler. Peki Taksiyarhis Kilisesi'nin bu kadar önemli kılan şey ne? 15. yüzyılda yapılan bu kilise çeşitli restorasyon ve tadilatlardan sonra bu halini alıyor. Sağda ve solda havarilerin resimlerini görebiliyorsunuz ve tam karşıdaysa Hz. İsa'nın hayatını anlatan ikonograflar, fotoğraflar görebiliyorsunuz. Hemen burada küçük yerlerdeki resimlerde ise Hz. İsa'nın hayatı sıra sıra aktarılmış. O halde rotalarımıza devam edelim. Ayvalık'ta kiliseden camiye çevrilmiş ikinci mekanımıza geldik. Bu caminin adı Saatli Cami olarak geçiyor. Hemen bahçesine baktığınızda şöyle bir çınar ağacını görebiliyorsunuz. Tıpkı Çınarlı Camii'nde olduğu gibi. Saatli Camii'nin özelliğine. Burası camiye çevrildikten sonra işte şuradaki Çan Kulesi dönüştürülüyor. Çan indiriliyor. Çan Kulesi'nin olduğu yere de saat yapılıyor. Ve burası bir saat kulesi olarak kullanılmaya başlanıyor. İşte buradan kaynaklı bu camiye Saatli Cami deniyor. Bir Ortodoks kilisesi iken günümüzde cami olarak hizmet vermekte. Hızlıca içine de bakalım isterseniz. İçerisi bu şekilde. Güzel bir iç dizaynı var. Gerçekten çok hoş bir mimarisi var. Süslemesi hakeza çok güzel. Ayvalık'a geldiğimizde burada tarihi bir pazarın kurulduğuna da şahit oluyoruz. Hemen şurada köşede gördüğünüz yer Deveciler Kahvesi. Eskiden bir günümüze devam eden deve güreşlerinin burada gerçekleştirildiğini öğreniyoruz ve aynı zamanda da hala günümüzde devam ediyor bu güreşler zaten, deve güreşleri. Dilerseniz şimdi içeriye girelim, bir bakalım bizim karşımıza neler çıkacak, nelerle karşı karşıya kalacağız. Pazar diye başladım ama kahvecileri, Deveciler Kahvehanesi'ni görünce olay biraz değişti. Bakalım içeride ne göreceğiz? Orijinal bir yapı olduğu söylendi. Buyurun hep beraber girip bakalım. Bu binasına göre orijinal bir. Orijinal bir bina, işte bozulmadan böyle koruyorlar binayı. Abi sen burayla alakalı Deveciler Kahvesi dedin. Evet. Eskiden deve güreştirenler mi gelirdi ya da yetiştirenler mi gelirdi? Neden deve? Yetiştirenler gelirdi buraya, toplanırdılar. Arka tarafta da hatta bizim bu kahvenin Harman Dalı'nın güreştirmiş olduğu Zorba devesinin hatıraları, resimleri arka tarafta mevcuttur. Orada bakabilirsiniz, fotoğraf alabilirsiniz. Başarı sağlayan develerin resimler burada. Güreş meydanda mı olurdu abi? Burada kamyoncular kooperatifi var, alanı. Evet. Orada güreşler mevcut oluyor. Hala devam ediyor mu? Ediyor her sene. Bu Aralık ayında deve güreşleri mevcut yani. Bu Ayvalık'ın etrafında
Yani Burhaniye olsun, Altınova, Gömek, Dikili, Evet. yani bu aralarda deve güreşleri her sene mevcut olarak sunuluyor Çok güzel. Yani ve çok güzel geçiyor. Develerimizin çanları. maşallah. Bu da güzel. Adetin devam etmesi güzel. Ya bu adetleri evet devam ettiriyoruz yani. Burada da Zaman zaman. kahvehaneye girdik ve böyle bir olay yaşadık. Bu çok güzel oldu. Hüseyin Altınlı abime de bu noktada çok teşekkür ediyorum. Bana olabildiğince yardımcı olmaya çalıştı. Gerek kupaları gösterdi, gerek duvardaki geçmişten günümüze deve şampiyonasında başarı kazanan develeri görmüş olduk. Çok ilgiliydi kendisi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Tekrar sizin huzurlarınızda. Gelelim pazara. Pazar diye başladık, kahvehane diye devam ettik. Burası en az 100 yıllık olduğu söylenen bir yer. Ayvalık'a geldiğinizde Perşembe Pazarı diye geçiyor. Burada kıyafetler ucuz, aynı zamanda gıda ucuz. Bu yüzden sıkça hem yerel halktan gerekse Yunanlılar tarafından çokça tercih edilen bir pazar. Neden buraya Yunanlılar gelip tercih ediyor? Yunanistan buraya uzak değil mi dediğimizde biz de zaten Yunanistan tercih etmiyor muyuz son zamanlarda gibi bir ifade duyduk. Fiyat 200 lira, 300 lira, 100 lira gibi fiyatlar görüyoruz. Çorapçı bugün var. 150. Kuşlar 250'den 150 yaptık. 250'den 150. Ne kadar beğendi? Bir Ayvalık turunun sonuna geldik. Bu videoda evet deniz yok. Ayvalık'a insanlar genellikle tatil amacıyla deniz için geliyorlar ama bir motorcunun güncesi olarak ben denize değil, aksine şehri tanımaya, şehrin hikayesini toplamaya geldim. Ve hikayemizi artık burada sonlandırma vaktimiz geldi. Kanalımı takip etmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.